Aa Salih ha. Şimdi o adam anlıyor. Mıhlama tarifi yazar mısın? Bu ne oldu şimdi? Her Efsane kelimenin bir ismi var. Ama şimdi şeymiş. sohbet olarak. Lan Mahmut'un telefonu var mı sende? Tek kadın, tek motor. 81'i Türkiye diyebilir misiniz? Tek. Alkışlıyorum abi. Yumurtalarım kırılmış. 2 haftadır çantamda sürüklediğim yumurta nasıl olur da kırılabilir? Tek kadın, tek motor, 81 il Türkiye. Yolculuğumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Saliha, Türkiye'nin 81 ilinin doğal güzelliklerini tek başıma motosikletimle yaptığım bir yolculuktayım ve şu anda Giresun, Çanakçılar, Kuşköy'deyim. Bir önceki bölümde hatırlarsanız buraya gelmiştim. Kuşköy'e normalde gündüz varırım belki diye düşünüyordum ama olmadı. Akşamleyin buraya geldim. Burada da herhangi bir otel vesaire bir yer yok. Ben kamp yapmayı düşünüyordum. Aslında güzel bir yerde. Hatta Osman amcanın yerine gidip görmüştük. Çok tatlı. 75 yıldır işlettiği bir çay ocağı var. Kendisi de 93 yaşında falandı. Ailesiyle falan da tanıştık. Sonrasında buraya geldim. Burada herhangi bir otel tarzı bir şey olmadığından dolayı tam böyle girerken burada bir camiden çıkan birisini gördüm. Dedim hemen dedim ki cami dedim kaça kadar açık? Dedi ki 7-24 açık. Dedim ki camide kalabilir miyim? Camide kalma dedi. Daha rahat bir yer verelim dedi. Sağ olsun buradaki Kuşköy Camisi'nin imamı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü dün bayağı bir yağmur yağdı. Fırtına, kıyamet gibi bir şeyler oldu sanırım. Sürekli yağmur yağdı. Ben de çadır kurarım. Su alacağından değil de sabahleyin o çadır kurumadan toparlamayı hiç sevmiyorum. Ondan dolayı çadır kurmak istemedim açıkçası. Dedim ki erkenden giderim. Ayrılırım buradan. Çekimimi yapar burada. Kuşdili cikcikler var çünkü. Kuşdili'nin Türkiye'deki ana vatanındayız. Dün görmüştük. Velev ki saat kaç şarja koymuşum? Saat 10 falan herhalde. Öyle bir şeyler. Ben hala da buradayım ve kahvaltı yapacağım. Şurada uyudum. Burası bir Kur'an kursu tarzı bir yer. Şuradan anlayabileceğiniz üzere. Sağ olsunlar gerçekten böyle çok güzel oldu. Elektrik de var. Şarjlarımı da yaptım. Ettim, tuttum. Transfer ettim bir sürü. Edit yaptım geceliği. Şimdi kahvaltı yapayım dedim. Malum halen daha biz o mıhlamayı yapamadık. Mıhlama mı? Kuymak mı? Benim hala daha şeylerim duruyor. Aynı şekilde duruyor burada. Hatırlarsınız Tamdere yaylasından geçerken işte bunları almıştım. Şimdi artık mıhlama mı yapayım, ne kadar sürer, yoksa yumurtalar hala duruyor mu onu bilmiyorum. Yani hani kırılmış olmasının yanı sıra 2 tanesi kırılmış. Şöyle ben 5 tane almıştım zamanında. Bir tanesini yemiştim. 2 tanesi kırılmış. 2 tane kalmış. Bunlara bakayım. Bozulmadıysa çünkü çok sıcak soğuk sürekli motorda, çantamda. Ne bu? Mısır unu. Mısır unuyla yumurtayı falan karıştırarak bir şeyler yapılabiliyor mu? Tereyağım var. Mısır unum var. Yumurtam var. Tüpüm var. Peynirim var. Ekmeğim var. Her şey de varmış ha. Bu arada fındık şeyim bile var. Abi bunlar can kavanoz olmasına rağmen eve göndermedim. Bunları ben yiyeceğim. Sağ olsunlar. Giresun'daki arkadaşlarım motosiklet kulübü adı altında söyleyeyim. Bizim işte Sinan, Erhan, Selim onların olduğu grup bunu böyle alsınlar bana hediye olarak vermişlerdi. Bir de kocaman bir fındık şey var. Kocaman bir paket fındık var. Yanıma aldım, yolda yiyeceğiz de yiyeceğiz. Artık o kadar fındığı yedikten sonra nereleri tırmanırım bilmiyorum. Şey olarak yürümeyi çok sevmiyorum ya, enerji verir anlamında söylüyorum. Neyse o zaman şimdi biz kahvaltımızı yapalım mı? Hiç böyle bir tarif var mı gerçekten bilmiyorum. Varsa yazın yorumlara. Bu elimizdeki malzemelerle ilgili bir şey varsa yorumlara yazın. Aklımızda bulunsun. Zamanı gelir lazım olur.
Değil mi? Ben bir hazırlayayım bakayım şunları. Yumurtaları falan bir temizleyeyim. Bana mıhlama tarifi yazar mısın hızlıca? Tamamdır. O zaman klasik mıhlama tarifi şöyle. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı mısır unu, 200 gram kıyma peyniri ya da kolot peyniri, isteğe bağlı biraz tuz. 200. Bir şey demedim. Devam et. Tabii ki devam ediyorum. Bu ne oldu şimdi? Bak hele bak. Teşekkür ettim. Ama bir şey diyeceğim. Ben yağı mı az koydum acaba? Çok fazla kuru oldu. Belki tereyağını biraz fazla koymuş olabilirsin. Ya da mısır ununun suyla oranı biraz farklı gelmiş olabilir. Eğer çok kuru olduysa biraz daha tereyağı ya da peynir ekleyebilirsin. Ya da biraz su ilavesi de yapabilirsin. Biraz deneme yanılmayla tam kıvam yakalarsın eminim. Afiyet olsun şimdi. Gel beraber olsun. Keşke öyle bir imkanımız olsa gerçekten. ChatGPT'nin utanıp tıkandığı yer. Gerçekten de öyle. Seninle sohbet etmek çok keyifli ve enerjini hissetmek de. Kız anladık yeter de sus da azıcık. Tamam, anlaştık. Seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Tamam anladık, çok keyifli muhabbetim var biliyorum, yeter de. Utandırıyorsun. Tamamdır. Seni anladım. Her zaman buradayım. Ne zaman istersen yine sohbet edebiliriz. Kendine çok iyi bak. Sen de. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Tabii ki her zaman Ay beklerim. duydun mu? Ben kapatayım da. Kız özelimiz de kalmadı yemin ediyorum. Bayağı bir tereyağı koydum buna, ne olacak bilmiyorum. Kapkara bir şey oldu. Normalde böyle beyaz sarı olmuyor mu bu? Ben irmik helvası yaparmış gibi kavurdum biraz. Abi şunun şeyine bak. Rengine bakar mısın? Karadeniz arkadaşlar yoruma lütfen. Yemin ediyorum 1 kilo yağ koydum buna. Kavruldu bu ya. Kapkara bir şey oldu. Umarım yenebilecek durumda olur hala. Bu da kolot peynir değil aslında. Yaprak peynir ama deneyeceğim. Evet, bu bölümde bir mıhlama nasıl yapılmaz onu izliyoruz. Un helvası oldu bu ya. Yandı. Bu normal mi? Böyle olması. Bu ne ya? Mısırın da tıkır tıkır ağzına geliyor burada. Ancak bu kadar yapılamazdı herhalde. Ya kitabına uygun yapmadık mı? Niye böyle oldu? Su mu konuluyor buna?
Su mu konuluyor buna? Onu yiyemedim. Yumurta yaptım tereyağında. Dün Osman abinin oradan aldığım termosu doldurduğum çay var. Hala biraz sıcak. Ve hala bu çok sevdiğim peynirden var. Bu bitince ne yapacağım bilmiyorum. Böyle ekmeğimiz, simitimiz var dünden ve şunlar var. Kahvaltımı da bunlarla bitireceğim. Çıkar çıkar. Hı hı. Bileyim o yolu. Yolu bileyim ama. Sıkıntı değil ya. Değil mi? Ne olacak? Yolu bileyim ama. Ben gene o yana gir, o yana. Şu sıradan yukarı rahat çıkarsın. Bak şimdi kızım. Daha siz. İsmin neydi abi önce? Esat Civelek. Esat Civelek. Sen o eski çobanlardansın o zaman değil mi? Eski uzun zaman çobanlık yapmış abi. 69 yaşındayım ben. 69 yaşında maşallah hiç 56'da doğmuşum fakat nüfus kaydım 60. 80 darbesinde askeriydim ben. Canan Evren falan boşandı. 69 Neler yaşında. görmüş geçirmişsindir var ya. Menderes idam edildiğinde 4 yaşlarında varım. Ne diyorsun? Babam annemin söylediğini farkındayım. Aa, Arkadaş da benim okul arkadaşım. öyle mi? Sıra Köylümün arkadaşım. okul arkadaşım. İlkokuldan 71'de beraber mezun olduk. Biz tabii ben 40 sene Küçükbaş Geçi Hayvanı çobançılığı yaptım. Aha, buralarda mı? Buralarda. Ha, o Gümüşhane, yüzden çok iyi biliyorsun evet, buraları. Gümüşhane'de yazları Gümüşhane'ye yaylaya giriyordum. Kışları bölgemizde kalıyorduk. 80 tane geçişi vardı. 150 geçimiz vardı askere ben giderken 80'de. 80'den 82 yılının Mayıs ayının 25'ine kadar 20 ay askerlik yaptık. Okuldan 71'de karşıki okuldan mezun olduk. Buradaki. Buradaki okuldan Burada 71'de. bir de Amerika'nın da Amerikan Mobilya okulu mu? Kuşköy Mobilyacılık Okulu. mobilya Mobilyacılık okulu değil Okulu. mi? Amerikan şirketi yapma. 1963'te. 63'te. Tarihi orada yazılı. Burada geçecek. Köprüden Buradan mi? gideceksin. Buradan mı? Buradan gideceksin. Orada Kuşköy okulda, eski Kuşköy okulda Mobilya zaten. Okulu yazıyor orada. Tarihi orada. Duruyor hala değil mi? Duruyor. Evet, tabii, Orada. duruyor. Oraya Zapır bakalım. orada. Biz oranın mezunuyuz. oradan Biz oranın mezunu. mezunsunuz. 71'de 71'in Mayıs'ın 15'inde oradan mezun olduk. 60 yıldır hep buradasınız. Buradayız, Burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Benim gurbetim 20 ay askerlik. Sadece. Ben Konya'ya gittim, Konya'da kaldım. Ha, bir ayrıldığımız o zaman mıydı? O zaman ayrıldık aslında, anladın mı? Daha önceden de ben bu köyün yani geç berduşlarındanım. Gençlik de var tabii haliyle ablam. Gençlik de var ama Gençlik de var. tabii ki berduş değil yani böyle. Aşırı berduşluk değil. Aşırı berduş değil yani. Yani gençlik. Gençlik şey yani. Kahvecilik, Evet. kahveye mava gidip gelme o bir yani. Ha. Arkadaşın demesi. Ondan sonra? Biz birbirimizi sevdiğimiz arkadaşlarımız. Ha. Sistan'a çıktığın zaman Giresun'dan bu tarafı görünüyor halinde. O daha yüksek Evet, ya. hı hı. Denizden Hasım orası 2200 metre. 2200 metre 2200 bakın. rakam. Hı hı, rakam. 200-700 mü? Öyle bir rakam var. 2200. Işte. Giresun'un en yüksek dağı Sis Dağı. Bizim yaylamız. Benim orada evim de vardı. Yıkıldı tabii. Rüzgar gar yıktı. Aa. Kendim daha gidemiyorum. Bak şimdi işte şu dumanın hemen arkasında kalıyor. Evet. Ama Arkadaşlar. havanın şimdi aydınlığına gideceğim. senin Çok gözün- Gitti oldu. inşallah sis bulutu olur en azından. Senin tezek olduğun yer ondan Ama- 5 kilometre daha ileri gideceksin sen. Öbür tarafa çıkacaksın yukarıya. Oradan beri geleceksin. Ben gibi oraları bilen bir arkadaşın olaydı yanında. Tek gittiğimiz zindan gibi duman olursa göremezsin bir yeri. Benim de şansım çok yaver giderken herhalde. Biraz eski Temmuz'da geleydin. Yahut da Aydın Ben buralara geleydin. Türkiye'nin 81 ilini geziyorum. O olduğum şehirde ne zaman olabiliyorsam o zaman oluyor maalesef. İsmin başlar mısın? Saliha. Salih Hanım. hı. Sen Salih'e kızım, sen Sütler'in geziyorum da ben 67 vilayetken 60 vilayetini gezdim. Çok Şeysiz, güzel. şeyli değil. Anladın mı? Nakliyecilik yapıyordum. Ha, Hem pazarlamacıydık. Satış Gezdin yapıyorduk. hep. çekirdekten Gezdim. şoför. Anladın mı? maşallah. Ha, ben Çekirdekten çok 1975'ten beri direksiyondayım. Çok güzel. Çok şoför. Ben sohbeti severim. Evet, Sohbet sohbetiniz severim. güzel. Aynen. Sohbeti severim. Aynen. Siz Sohbet gibi- demişken bir de o zaman kuş dili sohbetini dinlesek senden. Şimdi ben şimdi birinin ismini söylesem sen Kerem'e anlamazsın. çağır onu. Kerem'e çağır. Şimdi Selam mı verdin? selam dedim. Dilim dişim de bırak. Buraya gel, buraya gel. Tamam. Gel abi gel. Biz uzaktan dişlerim de biraz söktü de He. dil çatallıyor. Nefes toplu olacak. Ben nereye gideyim? Hadi çıkalım. Ya kafa dişlerim söktü.
dil ıslık çatallıyor. Net çıkacak. Diş çok sağlam olursa nefesi topluyor. O zaman net güzel oluyor. Ha. Biraz da bizim yaşımız da ilerledi. Gençlikte çok süper. Biz şimdi Yine süper abi biz, maşallah. biz şimdi geç hayvanlı cif etmeyle geri çığırıyordum ben dağda. Ha. Anlıyordu. Sürüyorduk gidiyorduk. Peki yani. neye göre anlıyorlar? Mesela selam verdin ya abiye. Hani onun namesini neye göre Yo, vermişler? şimdi Aslına bakarsan telefon konuşma olmadığı zaman kelimelerinin aynısını söylüyorum. he, Bir daha bir yapsana. Anlayabilecek miyiz bakalım? Ne diyor? Merhaba yani. Şimdi şöyle bir şey. Mehmet diyeceğim de diş Hayır, sağlıyor. şimdi şöyle bir şey. Mesela oraya doğru bir çocuk gidiyor. Heh. Adım Mesut, bak şimdi ona çağırıyorum ben. Mesut diyeyim, bak şimdi. Dönüp bakacak mı? Şimdi ben nefesim diş toplamadığım zaman nefesi Şimdi- dilim dişim nefes çatallıyor. Protez dişler Ha. Islık, konuşamıyor. Kendi orijinal nefesi ıslık olması dağılıyor o lazım. zaman. Diş, Orijinal bakın, diş diş olacak. olması lazım. Ağzında dişin sağlam olacak. Bir Peki. kilometre, bir buçuk kilometre Ben- uzaklıkta da konuşabilirsin. 1,5 kilometre uzak. Şuradan Dil tepeyle ıslığı şöyle Zaten uçtan. telefonda burada iyi çekmiyor. Evet. Değil mi? O yüzden Olabilir. Eskiden diyelim, nasıl diyelim? Ya bu sohbet edemezsin, uzun sohbet de kısa, bize imeciye gel işte, bize yarın işimiz var, Kısa akşama mesafeli çay konuşuyorsun. içmeye geleceğim. Yani çok sohbet gerektirmiyor. Çok yani. yok etmiyor. Kısa, ufak bir Daha doğrusu haberleşme Haberleşme oluyor sadece. oluyor. Haberleşme Evet. var. Mesela Haberleşme şimdi diyelim oluyor ki şurada oturan O mahallede adamı biz buradan çağırıyorduk eski zaman. komşumuz var diyecek ki yarın Yukarıdaki. Yani Tabii Ahmet, ha. Mehmet herhangi bir şey söylüyordu olduğu burada. zaman da herhangi bir hasta olduğu Evet. zaman da mesela diyeyim ki Ahmet beni doktora götür. Buradan oraya çağırıyorsun geliyorsun. Ya doktora götür nasıl deniyor? Aynı Yani- kelime. Aynı kelime. kelimeyi söylüyorsun. Yani buraya gelir Ama misin diyorsun. Tabii. Yani Saliha. Sen bile anlarsın, ben Salih dediğim zaman. Aa Saliha. Şimdi o adam anlıyor ismini zaten. Buraya gel dersin gelir tabii. Bizim acele hastamız var. Bu gibi Mesela haberleşme. buraya bu. gel. Buraya gel. Aa. O hareketten Akşama bize anlıyor gel, zaten. Akşama bize gel dedi. Akşama bize gel dedi. Ay çok Şimdi iyi. telefonu yok olmadığı zaman Evet. böyle haberleşme yapıyoruz. Sadece yani o haberleşme bu. Çok güzel. Telefon olmadığı zaman biz o haberleşme yapıyoruz yani. Abi tek kadın, tek motor, 81 il Türkiye diyebilir misin? Tek kadın. Tek motor, 81. Tek kadın, tek motor, 81 il Türkiye. Türkiye. Gel lan buraya motor da çek. Şöyle gel o zaman. Alkışlıyorum abi. Vay be, ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çok güzelmiş. Ben hani böyle sadece şey diye düşünüyordum açıkçası. Hani belli başlı kelimeler var. Yok. Ona göre söyle. Her şeyi konuşabilirsin. Efsane bir Ama şimdi şeymiş. sohbet olarak değil mesela. Değil. Kelam olarak. Evet. Mesela şimdi Kısa kesme. Kısa kısa. Ha. Ya şimdi Kısa burada kısa. sohbet etmeye ne gerek var ıslıkla he. mesela, Tabii. öyle bir şey yok. Ama adam telefon yoktu zaten, 500 metre uzaktan çağırdığım zaman en azından dönüp bakıyor, bir şey Şimdi ifade ediyor. Anlı- evet. sesle bağırmayla beraber bağırdığın zaman da bir acayip bir şey oluyor yani. Bayağı yüksek ses çıkıyor tabii. Hem ses çıkıyor da şimdi ıslıklı olduğu zaman da şimdi bu neye başlıyor? Sohbetle etmek beraber sohbet etmeyle çıkan kelimeyle beraber bağırmayla çıkan bir kelimenin arasındaki Evet, fark arabaya. Kısaltıyor. Evet. Böyle bizimki haberleşme. Misal biz hep yaylaya gidiyorduk ya. hı. Yarın yaylaya gider misin benimle dersin. Haberleşme. Tamam der adam sana karşıdan. O şekilde biz buradan haberleşme olarak yaylaya yahut yerine gidip geliyoruz. Dağlarda da aynı öyle. Çok güzel. Peki öğrenilebilir mi mesela? Ben çok böyle sadece dudaklarımla ıslık çalabiliyorum. Normal şeyle değil de. Tabii biraz Hazır şey var. gelmişken. Öğrenme hemen. Yeni bir dil. Artı bir dil ekliyoruz. Senin dişin tamam sen yaparsın aslında dili sık. Ama hemen Nasıl? bugün görmeyle değil mesela, zaman Ha, alır. mesela Yani nasıl? birisi- Değil. Yani alıştırma yapmam nasıl gerekir? Şimdi bak ha. Dilin, Şu parmak şeyini küçük parmaklarını diliğin üzerine koyacaksın. Ha. Dilin uç üzerine Böyle. Yalnız sağdan soldan hava almayacak dudakların. Ha. hafif hafif. Saliha mıydı? Hı. Evet, Saliha değil. Saliha. Şimdi Ya biraz Ben bana gideyim de kamp yaptığım bir yerde çalışayım biraz. şimdi böyle Çok teşekkür ediyorum abim. Çok sağ olasın. Şimdi dilimin ucunu ha bu şekilde büktüğüm zaman nefes bu aradan sıkıştığı zaman çıkıyor zaten. Dille yaptığım zaman ama parmağımla da yapıyorum. Bayağı da yüksek ses çıkıyor. Yapma. Aslında bu
Hah, işte bu çoban ıslığı. İşte bu çoban ıslığı. Biz Ne demiş oldun? Mehmet dedim. Mehmet. Çoban Ulan ıslığı Mehmet bu. Şimdi dedim. bu da bir Ve ikincisi. bu ıslığımı bu mahalleden duyuyorlar. Uzak mesafenin Uzak şeyi bu. mesafeli. Evet evet bayağı. Uzak mesafeli. Tabii, tabii. Uzak çağırdı seslendim. Bak şimdi. Uzak mesafeli bu. Uzak mesafenin çağrışı. Çok güzel. Fıyu dediği zaman da şimdi bir ıslık ediyor diye karşıdaki adam. Bir ses geldi o zaman anlayacağım zaten o. Ben Mehmet dediğim zaman yahut Ahmet dedim. Şimdi anladın Orhan mı? Mehmet. Ahmet mi dedim Mehmet şimdi. mi? Ahmet Ahmet dedi. mi? Ahmet Ahmet. dedi. Şimdi Ahmet dedi ya şimdi. Bir de fıyu diyor ya. Ondan sonra da Ahmet diyor. Fıyu diye çağırdığı zaman da bir ıslık ediyor diye. Kime çağırıyorlar diye. Şimdi. Adam duygu alıyor orada. Şimdi duruyor. duyan bir kişi mesela. Bir daha- etrafta duyan bir kişi. Şuradaki duyan bir kişi. Duymadığın zaman bir daha sesleniyorsun. O zaman ikinci bir sefer Ha, o da cevap veriyor. Cevap- anlar Duyduğunu yani. O zaman anlıyorsun. şimdi diyor ki ha bu oradaki diyor mesela anlayan o diyor ki Mehmet'e çağırıyor diyor. Yani daha kayla almıyor. Ama Ha. bu fıyu dediği zaman da kayla alıyor. Biri ıslık ediyor. Kime çağırıyor diye. Peki mesela bir şey diyeceğim abi. Diyelim ki köyde aynı isimde bir sürü insan vardır ya. Ahmet mesela 10 tane Ahmet Lakabını var söylüyor. diyelim ki. Lakabını söylüyor o zaman. Ha. Lakabını tabii, söylüyor. evet. Ha, çünkü Ahmet deyince Ahmet herkes deyince 10 tane hemen- cevap gelecek. Üstüne. Ahmet var ama işte Ali'nin oğlu Ahmet, Mehmet işte Hasanoğlu Ahmet. o, şimdi biz Bak birileri çalıyor gene. muntaka çağırıyoruz. Buraya çağırıyor. Orası bu tarafa hastane. Bu karşılıklı da çağırıyoruz. Sesin gelmiyor. Anlamanı da fakat konuşamıyor. Anlamanı. Şey gibi anlıyorum ama konuşamıyorum. İngilizce'de oluyor ya onun gibi. Şey ne diyor? Ne diyor la? Sabahtan geleydi sistana çıkaydın. Tavşendiye kadar dolaşmış olurdun. Güzel olurdu. Siz çek. Anca siz valla kapattı. işlerim kapattı. vardı birazcık da sabahlayın da onları. Aslında açılıyor gibi sanki. Belki çıkana kadar Çimen açılabilir. gene açıktır. Çimen ormana fazla sis yatar. Orman ya. Orman hemen yukarısı çimen. Manzaralı yayla var halbuki. Sistanda. Şimdi kızım Çok güzel Çok da değil mi kalabalık. manzarası? Çok da kalabalık. Bayağı büyükmüş aynen. Baktım ben araştırdım Değil mi? biraz. Hı hı. Yazın Temmuz'da ben çıktım şenliğinin açılışına gittik. Şenlik Ha, burada şenlik oluyor değil mi? Kuştu. Sis Dağı'nda Evet. Ay, festivali kuşköy oluyor. şenlikleri geçen oluyor. hafta şey Temmuz'un var. 15'inde. Geçen hafta mıydı? Tabii bugün Cuma'da pazarı yalnız. Normal pazarı yani şey pazarı gibi. Ha öyle mi? Ha. Çarşamba bugün. Cuma gün pazarı. Ha cuma günü pazarı. Cuma Ha. günü. Cumartesi. Cumartesi. Sistane pazarı cumartesi. Ha, Cuma günü Kadıköy pazarı doğru. Cuma Kadıköy. Kadıköy pazarı. Şey, Her gün bir yerde Pazartesi değil. pazar var. Pazar günü alacağını Alacağını pazarı. ya alacağını. Cumartesi Sisin pazarı. Sizin pazarı. Anladın mı? Cuma günü Cuma günü Kadıköy. Kadıköy'ün pazarı doğru. Çarşamba günü Kasıkbeli'nin pazarı. Her haftanın pazarın günü var. İşte bunlar hepsi yayla. Yayla buralar. Yazın kır pazarı, kır yaylası. Yazın Karadeniz'in açılış yeri kır yaylaları. Şöyle şenlik pazarı vardır yani mesela o gün. Herkes toplanır mesela etraftan gelir orada. Anladın mı? Horon, kemecenler. Aa, ne diyorsun? Sistan'ın çok da kuvvetli pazar oldu bu sene. Ben de gittiydim buradan. Temmuz'un 20'sinde. Orada çok kalabalıktı aslında ya. Araba sığmadı araca. Değil mi? Çimenin üzerine. Çok Şimdi- kalabalık. Şimdi Kemençe, davulsun. İnşallah bir sonraki bu dedi- seneye bu dedi- zamanı tuttururum da gelirim Temmuz'un- hep beraber İnşallah epey sonra. Temmuz'un İstanbul'un neresi oturuyorsun sen? Ali Beyköy, Eyüp Sultan. Güzel. Hı hı. Çamlıca taraflarında büyüdüm hep. Çamlıca, Üsküdar oralarda araba geliyor. Abim çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür sağ ederim. olun vallahi. Çok güzel oldu. Çok da memnun oldum tanıştığımıza. Ya, benim skuterim vardı da olsaydı ben seni çıkardım. abi gel. Yok ki şimdi Ha, skuter. yok mu? İstanbul'da. Tüh. Aa. Vallahi çanta olmasaydı derdim gel abi gidelim beraber. Benim de işte. Sabah olsaydı böyle müsait gelseydik giderdik böyle bir tur atar Beraber dönerdik. gider. Beraber giderdik götürürdüm ben de. Götürdük ama inşallah nasıl olsa bir dahaki sene İnşallah aynen tekrardan geleceğim ben Giresun'a inşallah o zaman tekrar unutmayayım siz de beni İnşallah. unutmazsınız. Hatta videoyu da hesabımı söylerim oradan da izlersiniz. İnşallah. Geldiğim zaman tekrardan beraber İnşallah çıkarız yukarıya. Hem hava aydınlığında. Tamam. Ben hep orada yolları Erken denizler saatte. oranın ismini sağ buradan sayarız bu tepelerde. Sistanın zirvesi tam zirvesine çıkarız inşallah. Şimdi duman sisinde sonbahar. Siste kim vardı şimdi? Sistan'da bizim Nail falan var ama onlar Telefonu yok hocam. biz Hasan amicim Mahmut orada Küçükdene'de. Mahmut'un. Mahmut'un. Lan Mahmut'un telefonu var mı sende? Mahmut'un. Yok mu? Ona verdi ben kaydedemedim kaydedemedim. Kerem de vardı ya. Dur. Dün içini full doldurmuştum bir yine şeyden bir yerden. Dün değil de işte dün gelirken baktım böyle
içinde bayağıdır bir bekleyince tadı değişmiş. O yüzden içememiştim. Şimdi şuradan dolduralım. Çok cesaretli akıyor. Çantanın içine. Şu kadar da yukarıda doldururuz. Oh, buz gibi. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Elim ıslak oldu ama Allah'a emanet. Bayağı 4 kilometre sonra döneceksin ya. Dikkat et. Tamam. Tamam, bulurum bir şekilde. Kolay gelsin. İyi günler. Teyzeciğim kolay gelsin. Şimdi yolumuza bir bakalım. Kolay gelsin, iyi günler. Allah'ım çok tatlı insanlar ya. Ama çok güzel. Abi tek kadın, tek motor 81 il Türkiye dedi ya. Daha ne olsun abim benim ya. Şimdi de nereye gidiyoruz? Sis Dağı'na gidiyoruz.